Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlerle birlikte bu hırkayı çalışacağız. Çok kullanışlı ve çok yumuşacık, çok güzel bir hırka oldu. Umarım siz de beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Takıldığınız bir kısım olduğunda da yine yorumlardan sorabilirsiniz. Şöyle bir ön anlatım yapmak istiyorum. Kapüşondan başlayarak ördüm. Önce kapüşonu ördüm. Kapüşonun arka tarafını tığ ile birleştirdim. Gördüğünüz gibi gayet düzgün görünüyor. Daha sonrasında da yine kapüşondan ilmek çıkartarak bedene başladım. Roba bitinceye kadar burada robada üçgen ajurlu artışlar kullandım. Selanik modelini zaten biliyorsunuz. Sayı olarak da sıra olarak da tıpkı atkıda ve şapkada kullandığım ölçülerle yaptım. Roba bittikten sonra kolunun birini ördüm. Kolunu tığ ile birleştirerek devam ettim ve sonra diğer kolunu ördüm. Yani bu hırkanın hiçbir yerinde dikiş yok. Tamamen örülerek ve tığ ile birleştirilerek yapıldı. Sadece düğmelerde dikiş var. Malzemelerimiz de Alize Baby Best kullandım ben. Anti peeling özelliği olan bir ip. 100 gram 240 metre. 100 gram 240 metre uzunluğunda herhangi bir iple örebilirsiniz. Sadece anti peeling özelliği olmasına dikkat edin ki tüylenme yapmasın, ya da koton iplerle de örebilirsiniz. Renk numarası da 55. Beyaz renk zaten bu. %90 akrilik, %10 bambu karışımlı bir ip. Bambu karışımı olduğu için de bir tık daha diğer iplere göre yumuşak oldu. 5 tane düğmeye ihtiyacımız olacak. Ben eskitilmiş ahşap düğme tercih ettim. Siz de kendi tercihinize göre düğme kullanabilirsiniz. Kapüşona bir tane pompon gerekecek. Pomponu da ben hazır pompon kullandım. Şöyle. Şimdi ben 3 yumak ip almıştım. Bu 3 yumak ipten bu kadar ip arttı. Eğer sizde de eliniz benimle aynıysa muhtemelen bu kadar ip artacak. Ben bu modeli daha önceden 4 numarayla örmüştüm. Sanki eskiden daha toktu bu ipler. 4 numarayı kaldırmıştı. 4 numarayla ördüğümde tam 3 yumak gitmişti. Şimdi 3,5 ile örünce bu kadar ip arttı. Bununla eğer isterseniz pompon yapabilirsiniz. 3,5 numara şişle ördüm. Siz de elinizin sıkılığına göre ayarlayabilirsiniz. Bazen bana şöyle yorumlar geliyor. Ben de ördüm ama işte benimki çok büyük oldu ya da benimki çok küçük oldu gibi. Bu olabilir çünkü herkesin eline göre değişir. Ben zaten santim olarak ölçüsünü veriyorum. Eğer santim olarak ölçüsü tutmuyorsa sizin eliniz, eğer çok küçük oluyorsa çok sıkıdır. Büyük oluyorsa da çok boldur o zaman eliniz. Elinizin sıkılığına göre, eğer eliniz çok sıkıysa 4 numarayla, eğer eliniz çok bolsa da 3 numarayla örebilirsiniz. Hemen bir ölçü vermek istiyorum. Şöyle beden genişliği 30 santim. Uzunluğu omuzdan itibaren 34 santim. 34 santim. Kol boyu şöyle kol altından itibaren 20 santim. Omuzdan ölçtüğümde de daha doğrusu yakadan itibaren ölçtüğümde de 31-31,5 santim. Bu ölçüler 1,5-2 yaşa çok rahat olur. 3 ya da 4 yaşa örmek isterseniz yine aynı sayılarla yapıp boyunu uzatabilirsiniz. Kol boyunu uzatabilirsiniz. Eğer hazırsak hadi başlayalım. Hırkayı örmeye kapüşondan başlayacağız. Şimdi ben yeni başlayan arkadaşlar için videoyu kesmeden anlatacağım. O nedenle de şöyle başlıyorum. Özellikle kalın bir ip seçtim ki daha net görünsün diye. Şişimize ilmek atarak başlıyoruz. Bunu anlattıktan sonra kapüşonu tam olarak kaç ilmek başladım, kaç sıra ördüm onları da anlatacağım. İlmek atarken tek sayı olarak atacağız. Çünkü Selanik örgü
öreceğiz. Evet, bu kadar yeterli olacak. Şimdi bu başlama ipim sağ taraftayken örgünün arka yüzündeyim. İlk sırayı örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, ön yüze geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi de örüyorum. Arka yüze geçtim. Ve bütün ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, şu anda 1-2 haroşa sırası oluştu. Kapüşonu örerken 4 haroşa sırası öreceğiz. Ve burada kenarda böyle tırtıklar oluşacak ki kenardan ilmek alacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Bir iki haroşa sırası oluşmuş oldu. Kapüşonumuzu örerken burada 91 ilmek başlayacağız ve 1 2 3 4 haroşa sırası oluşacak. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde modeli uygulamaya başlayacağım. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. İpimi içeri aldım ve sıra sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar ters örüyorum. İpimi dışarı aldım. 2 tane düz. 1 2. Ön yüze geçtim. Ön yüzde bütün ilmeklerim düz. Evet, 2 sıra düz örmüş oldum. Arka yüze geçtim. Pardon, 3 sıra düz örmüş oldum. 1 2 3. Şimdi arka yüzde Selanik modelini kuracağım. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim düz. Bir ters, Selanik örgünün ilk sırasında bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Selanik örgünün ilk sırasını bu şekilde örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğim düz. Ön yüze geçtim. İpim takıldı. Evet, ön yüzde yine 2 ilmeğim düz. Düz ilmeği örerken ilmeğin içine değil bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Bir ters. İlmeğin içine değil alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Bir ters. İlmeğin içine değil bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Bir ters.
düz ilmeği ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum ve 2 tane düz. Evet, burada 1 2 3 sıra ters vardı. O tersten sonra bir tane Selanik sırası oluşmuş oldu. Yine tersleri sayıyorum. Şimdi bir kez daha gidip geldiğimde ikinci Selanik sırası oluşmuş olacak. İlk 2 ilmeğim düz. Ters ilmeği normal ters örüyorum. Düz ilmeği ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Ön yüzde de yine Selanik'i aynı şekilde örüyorum. Son 2 ilmeğim düz. Evet, arka yüzde buradaki 3 tane ters sırasından sonra 1 2 Selanik sırası örmüş oldum. Bu Selanikleri aynı şekilde ön yüzde de arka yüzde de örerek toplam 7 sıraya tamamlayacağım. Evet, örgünün arka yüzündeyim. Burada 1 2 3 tane ters ördükten sonra Selaniklerin terslerini sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sıra örmüş oldum. Bu Selanik araları hep bu şekilde 7 sıra olacak. Her iki Selanik'in arasında da düz örgüler olacak. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Şu anda arka yüzdeyim. İlk 2 ve son 2 ilmeğim düz. Aradaki ilmeklerim ters olacak. Burası birinci sıra. İkinci sırada bütün ilmeklerim düz. Üçüncü sırada yine ilk 2 ilmeğim ve son 2 ilmeğim düz. Aradaki ilmeklerim ters olacak. Ön yüzdeyim ve dördüncü sıradayım. Bütün ilmeklerim düz. Evet, Selanik'ten sonra düz kısmı da tamamlandı. Arka yüze geçiyorum ve ikinci Selanik modelinin kurulumunu yapıyorum. İlk 2 ilmeğim düz. Son 2 ilmeğim de düz olacak. Aradaki ilmeklerimde bir ters, bir düz. Selanik modelinin ilk sırası. Son 2 ilmek düz. Ve Selanik modelinin diğer bütün sıraları da ilk 2 ilmeğim düz olacak.
Düz ilmeklerim ilmeğe değil bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Düz ilmeği ilmeğin içine girerek değil, daha mı yakın göstersem şöyle. İlmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği ilmeğin içine değil, ilmek çıktı. Bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Ters. Evet. Şimdi hep bu şekilde devam edecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra Selanik. 1, 2, 3, 4 sıra ters örgü ve tekrar Selanik başlıyor. Şimdi burada ben önce hazırladım. Şuradan arkadan bakalım. Haroşalardan sonra ilk olarak 1, 2, 3 sıra ters ördüm. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra Selanik. 1, 2, 3, 4 sıra ters. 7 sıra Selanik, 4 sıra ters. 7 sıra Selanik, 4 sıra ters. Bu tersler tabii ön yüzde düz, arka yüzde ters oluyor. Bu şekilde toplam şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4 Selanik olarak örmüş oldum. 4. Selanik'i bitirdim. Yani bu 1, 2, 3, 4 tersten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra Selanik modelini ördüm. Şimdi bu sırada başta 2 ilmeğim düz olacak. Sonda 2 ilmeğim de düz olacak. Aradaki bütün ilmeklerimi ters örerek ön yüze geçeceğim. Şu anda arka yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi arka sırada bir sıra ters örerek ön yüze geçtim. 45 ilmek bu taraftan ayırıp bir ilmek belirleyici taktım. 45 ilmek de bu taraftan ayırıp bir ilmek belirleyici taktım. Şimdi bu 45 ilmeği düz örerek bu ilmek belirleyiciye kadar geliyorum. Evet, 45 ilmeği ördüm bu ilmek belirleyiciye kadar. Bu ilmeği tığa alıyorum ve buradaki ilmek belirleyiciyi de çıkardım. Şimdi şu anda 45 ilmek bu tarafta, 45 ilmek bu tarafta ve tığımda bir ilmek var. Şimdi ön yüzleri birbirine bakacak şekilde bu şekilde yerleştirdim. Tığımdaki ilmeği de bir kere ördüm. Ve şimdi bir tane ön taraftan tıpkı omuz falan birleştirdiğimiz gibi birleştiriyorum. Bir öndeki şişten, bir de arkadaki şişten ilmek alıyorum. İkisini birlikte şöyle çıkartayım. İkisini birlikte örüp tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir öndeki şişten, bir arkadaki şişten alıyorum. Şişimden çıkarıp ikisini birlikte tığ örüyorum ve kaydırma tekniğiyle tığımdaki ilmeğin içinden de geçiriyorum. Şöyle birazcık da yaklaştırayım. Bir öndeki şişten, bir arkadaki şişten ilmekleri aldım. Tığla ikisini birlikte örüyorum. Sonra bu şekilde. Yani aslında hepsini birlikte de örebilirsiniz şöyle.
Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yaparsınız. Bütün ilmekleri bu şekilde birleştiriyorum. Evet, bütün ilmeklerimi birleştirdim. Şimdi kapüşonumuzu ters çevireceğim. İç tarafı bu şekilde oldu. Çeviriyorum. Buraya pompon dikeceğiz. Ve kapüşonumuz bitti. Şimdi burada santim olarak bir ölçü vermek istiyorum. Buradan şu haroşa kısmından ölçüyorum. 22 santim. Şu başladığımız kısım. Oradan itibaren ölçtüğümde de 19 santim oldu. Şimdi kapüşonu şu şekilde kullanacağız. Buraya pompon dikeceğiz. Ve buradan da ilmek çıkaracağız. Şimdi şöyle çeviriyorum. Bu şekilde. Buradan ilk haroşa dişinden başlayarak her bir çıkıntıdan, her bir haroşa dişinden bir tane ilmek alıyorum. Evet, bakın burada başlarken 4 haroşa sırası örmüştüm. 1, 2, 3, 4 tane ilmek çıkarmış oldum. Bu şekilde her bir haroşadan, burada haroşalarımız var. Şuradaki çıkıntılardan birer tane ilmek alıyorum. Bu şekilde ortaya kadar ilerliyorum. Her bir haroşadan bir tane ilmek çıkardım ve şu anda şişimde bu tarafta 40 ilmek var. Bu taraftan da yine aynı şekilde 40 tane ilmek çıkaracağım. Şu ortadaki tek kalan ilmeği de şişime geçiriyorum. 40 bu tarafta, 40 bu tarafta 80, bir de ortada 81 ilmek olacak. Bunu da kesip buraya gizleyeceğim. Bu ilmeği de kesip buraya gizleyeceğim. Şimdi bu 40 tane ilmeği de buraya kadar takıp geliyorum. Evet, ön yüzden ilmekleri taktım. Şimdi arka yüzden başlıyorum örmeye. Şöyle arka yüzde ilk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir. İlmeklerin takılış yönüne göre örebilirsiniz. 2 tane ters ördüm. İpimi dışarı alıyorum ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar. Burada ön yüzde 2 ilmek düz olarak devam edecek ve ben arka yüzde olduğum için ilk 2 ilmeğimi ters ördüm. Şöyle yapalım. Şu ilmeği içeri alalım. Ve buradaki ipimle bağlıyorum. Bir kez daha düğüm atıyorum. Evet.
Şimdi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Sıra sonunda da yine bir kenar çalışmamız olacak. Evet, kapüşonda ilk sırayı örüyorum. Arka yüzden düz örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kaldı. İpimi içeri alıyorum ve bu 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ön yüze geçtim. Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde bütün ilmeklerim düz. Evet, burası da böyle düz olarak çıkacak. Şu anda çok belirgin değil. Bir sıra haroşa örmüş oldum. Şimdi ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi de örmeden sağ şişime aldım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 ilmek ters. Diğer bütün ilmeklerim sıra sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar düz. Sıra sonunda 2 ilmek kalınca bu 2 ilmeği örmeden alacağım. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği örmeden alıyorum. Ön yüze geçtim. Ön yüzde bütün ilmeklerim düz olacak. Sıra sonunda 2 ilmek hariç. Şimdi burada şu anda 81 ilmek var şişimde. Bu 81 ilmeği 77 ilmeğe düşüreceğim. Onu da şöyle yapıyorum. Önce ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 ilmek düz ve tekrar düz devam ediyorum. 1 2 14 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek düz ördüm. Şimdi sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum ve bir tane eksiltmiş oldum. Şimdi 15 ilmek örüyorum. Ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine 15 ilmek örüyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. 15 ilmek örüyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek de sıra sonunda kaldı.
Sıra sonundaki 2 ilmeği de örmeden sağ şişime aldım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilk 2 ilmeğim ters. Sıra sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. Sıra sonundaki 2 ilmeği de örmeden alacağım. Evet, buradan ilmek çıkardıktan sonra 1 2 3 haroşa sırası örmüş oldum. Şimdi artık rob artışlarına başlıyorum. Ön beden için 16 ilmek ayırdım. 1 2 3 4 5 6 16 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmek. Şimdi burada bir tane artış yapıyorum. Artışımı bu şekilde yapıyorum. Tekrar göstereyim. Şişime dolayarak bu şekilde yapıyorum. Ajur şeklinde olacak artışlarım. Yani delikli olacak. Bir tane bir ilmek örüyorum. Bu ilmek hep burada düz olarak devam edecek. Ve bir tane daha artış yaptım. Şimdi kol ilmeklerini örüyorum. Kol ilmekleri 9 ilmek. Şimdi buradaki artışımı yapıyorum. Bir artış yaptım. Bir ilmek düz ördüm ve bir artış yaptım. Arka beden için 23 ilmek örüyorum. Bir artış yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. Kol için 9 ilmek. Bir artış yaptım. Bir ilmek düz ördüm ve bir ilmek artırdım. Şimdi burada da yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek ön beden için. Ve sıra sonundaki 2 ilmeği yine örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. Şimdi arka yüzde 2, 4, 6, 7 ilmeğim düz olacak. Burası kenar bant olacak. Düğme ve ilik bandı. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. İki, 3, 4, 5, 6, 7. Roba boyunca, hatta örgü boyunca buradaki 7 ilmek ön yüzde de arka yüzde de düz olarak örülecek. Ve sondaki 7 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Artış yaptığım ilmeği de nasıl ördüğümü göstereceğim. İlmeklerimi ters örüyorum. Artış yaptığım ilmeğe geldim. Onu da aynı şekilde ters olarak örüyorum. Aradaki tek ilmeğim ters ve artış yaptığım ilmeğim ters. Arka yüz hep bu şekilde roba boyunca ters olarak devam edecek. Bu şekilde ters örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Arka yüzde ters örerek sıra sonunda 2, 4, 6, 7 ilmek kalıncaya kadar geldim. Şimdi bu ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi içeri alıyorum. 6 ve 7. ilmeği örmeden aldım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde bu sırada ilik de açacağım. Ben erkek bebekler için ördüğüm için buradan açacağım iliği. Siz kız bebekler için örüyorsanız sıra sonunda açarsınız. Sıra sonuna geldiğimde
Nasıl ilk açacağımızı da göstereceğim. Şimdi yine ilk 2 ilmeğim düz. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir tane burada eksilttim. 1 ilmek düz örüyorum. 2 4 6 7 ilmek kenar ilmeğim. Ve artış yaptığım yere kadar örüyorum. Yani 16 ilmeği tamamlıyorum. Evet, artış yaptığım yere kadar geldim. Şimdi burada bir tane artış yapıyorum. Ve buradaki artış yaptığım ilmek, ortadaki ilmek ve diğer artış yaptığım ilmek 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 bir artış yaptım ve kol ilmeklerini örüyorum. Artış yaptığım yere geldim. Bir tane dolayarak artırıyorum. Ve yine burada artış yaptığım ilmek, düz ilmek, artış yaptığım ilmek 3 tane düz. 1 2 3 ve artış yaptığım ilmek. Şimdi burada ön yüzde arka beden ilmeklerini örerek artış yaptığım yere kadar geliyorum. Burada bir artış yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum ve bir artış yapıyorum. Sonra kol ilmeklerini örüyorum. Artış yaptığım yere geldiğimde bir artış burada yapıyorum. 3 ilmek düz örüp bir artış yapıyorum. Ve sıra sonunda yine 7 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. Burada nasıl ilk açtığımı da göstereceğim. Evet, sıra sonunda 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Ön yüzdeyim. İkinci artış sırasındayım. Şimdi burada kız bebekler için eğer bu taraftan ilk açacaksanız bir ilmek düz ör, 2 ilmeği birlikte alıyorum, bir artış yapıyorum. 1 2 3 4 ilmek. Tekrar söylüyorum. Bir ör, 2 ilmeği birlikte ör, bir artış yap, dolayarak artış yapıyorum ve 1 2 ilmek örüp şu 2 ilmeği de örmeden alıyorum. Yani bir ilmek ördüm, şu 2 ilmeği birlikte alacağım. Normalde ilk açarken bir tane dolayacağım ve 1 2 ilmek örüp son 2 ilmeği örmeden alacağım. Eğer kız bebekler için örüyorsanız iliği de bu şekilde açacaksınız. Arka yüzde ilk 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 sonra düz örmeye başlıyorum. 3 4 5 6 7 ve diğer bütün ilmeklerimi sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar ters örüyorum. Evet, ters örerek sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar geldim. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm, düz ördüm. 6 ve 7'yi örmeden aldım. Zaten buradaki baştaki 7 ilmek ve sondaki 7 ilmek örgü boyunca hep bu şekilde olacak. 2 kez artış yaptık. Şimdi 3. artışa geldik. Düz örerek ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 kenar ilmeğim ve diğer ilmeklerimi de yine düz örerek artış yerine doğru ilerliyorum. Evet, artış yerine geldim. 1-2 kez artış yapmıştım. Artışlar böyle V şeklinde olacak. Bu kısımdaki bu ilk V'nin son artışı. 1 2 de 3. artışımı yapıyorum. Ve şu daha önceki artışı yaptığım ilmeğim, bu da daha önceki ilmek artışı yaptığım ilmeğim. Yani toplam 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4
5 ilmek düz ördüm ve buradaki artışımı yaptım. Şimdi kol ilmeklerini örüyorum. Artış yaptığım yere doğru ilerliyorum. Artış yaptığım yere geldim. Bir tane artış yapıyorum ve 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm ve bir tane artış yaptım. Arka beden ilmeklerini örerek artış yaptığım yere geleceğim. Burada bir artış yapacağım. Bakın bu zaten arka beden ilmekleri böyle düz olarak çıkıyor ve sonrasında artış yaptığım ilmek. Burası da kol ilmekleri böyle düz olarak çıkıyor ve artış yaptığım ilmekler. Burada bir tane dolayarak artış yapıyorum. 2, 4, 5 ilmeğimi düz örüyorum ve bir tane artış yapıyorum. Sonra kol ilmeklerini örüyorum. Yine bir tane artış, 2, 4, 5 tane düz, bir artış yapıyorum ve ön beden ilmeklerini örüyorum. Arka yüze geçtiğimde de 2 ilmek ters, 5 ilmek düz örüyorum ve bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sıra sonunda 7 ilmek kalınca da 5 ilmek düz örüyorum ve 2 ilmeğimi örmeden alarak ön yüze geçiyorum. Evet, artışlar böyle V şeklinde olacak ve her seferinde 1, 2, 3 tane artış olacak. 3 tane bu taraftan, 3 tane bu taraftan artış olacak. Böyle V şeklinde artışlarımız devam edecek. İlk V bitti, şimdi ikinciye başlıyoruz. Bu artışları yaparken şurada tek bir ilmek vardı. İlk artışı onun öncesinde ve sonrasında yapmıştım. Şurası. Bu ilmeğe kadar örüyorum. Evet, buradaki tek ilmeğe kadar geldim. Yine bu tek ilmeğin öncesinde bir tane artış yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum ve bir tane artış yaptım. İkinci V'ye başlamış oldum. Şimdi kol ilmeklerini örüyorum. Hatta bazen kaç ilmek ördünüz diye soranlar oluyor. Şöyle, şimdi burada önde 16 ilmek başlamıştım. 3 tane artış yaptım. 1, 2, 3, 17, 18, 19. Yani 19 ilmek örüyorum. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Kol içinde 9 ilmeğim vardı. 3 ilmek burada artış yaptım. 3 ilmek de burada. 9, 12, 15 ilmek. Şimdi 15 ilmek örüyorum. Evet, buradaki tek ilmeğe geldim. Burada bir tane artış yapıyorum. Bir düz örüyorum ve bir artış yapıyorum. Burada da yine 3 tane artış yapmıştım. 23 tane arka beden ilmeği vardı. Ve 3 tane de burada artış yapmıştım. 23, 26, 29 ilmek örüyorum. Arka beden için 29 ilmek ördüm. Buradaki tek ilmeğe geldim. Bir tane burada dolayarak artış yapıyorum. Bir düz ördüm ve bir artış yaptım. Kol ilmeklerini örüyorum. 15 ilmek. Buradaki artış yerine geldim. Bir tane artışımı yapıyorum. Bir düz örüyorum ve bir artış yapıyorum. Ve diğer ön beden için 19 ilmek.
arka yüze geçtim. 2 ilmek ters örüyorum. Beş ilmek düz. Sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerim ters. 7 ilmek kalınca 5 tane düz ve 2 ilmeği de örmeden alacağım. Evet, ilk V'de 3 artış yapmıştım. İkinci V'de de bir tane artış yaptım. Şimdi ikinci artış sırasındayım. Buradaki artış yaptığım yere kadar düz olarak örüyorum. Evet, artış yaptığım yere kadar geldim. Burada bir tane artış yapıyorum ve 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Bir tane artış yaptım ve buradaki kol ilmeklerini örüp artış yerine kadar geliyorum. Evet, artış yerine geldim. Bir tane artış yapıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 ve artış yapıyorum. Arka beden ilmeklerini örüyorum. Ve artış yerine kadar geliyorum. Yine burada bir artış yapıyorum. 3 düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. Bir artış yapıyorum. 3 düz, bir artış ve ön beden ilmekleri. Arka bedeni zaten hep aynı şekilde örüyoruz. Bu şekilde şu 1 2 3, bu tarafta da yine 1 2 3 tane artış yaparak V oluşturmuştuk. Bu V'lerden toplam 6 tane yapacağım. 6 tane yapıp yeterli olup olmadığına bakacağım. Bu arada da ilk ilmeğimizi açmıştık. Şu anda 1 2 3 haroşa sırası örmüş oldum. Toplam 13 haroşa sırasında bir de ilik açacağım. Evet, roba artışları tamamlandı. İlk ilikten sonra 2 4 6 8 10 12 13 haroşa sırası ördükten sonra bir tane ilik açtım. Bundan sonra bütün ilik araları 13 haroşa sırasında bir olacak. Burada da 1 2 3 V şeklinde artışlarım vardı. Bu V şeklindeki artışlardan 1 2 3 4 5 6 tane yaptım. Yani 18 tane artış yapmış oldum. Şimdi artık kolu örmeye başlayacağım ama bu arada bu ilmek sayılarını da size vermek istiyorum. Artıştan sonraki ilmek sayılarını. Şimdi burada şöyle bir tane ilmek vardı. Bunun burası roba ayrım yeriydi. Bu bir ilmeği ön bedene katıyorum. Ve buraya bir tane belirleyici takıyorum. Ön bedende 35 ilmek var. Şimdi buradaki bu tek ilmeği de arka bedene katıyorum. Kolda da 45 ilmek var. Burası arka beden. Buradaki bu tek ilmeği arka bedene katıyorum ve arka bedende 61 ilmek var. Yine buradaki bu tek ilmeği ön bedene katıyorum. Kolda 45 ilmek ve diğer ön bedende de 35 ilmek var. Bu ilmek sayılarını videonun üst tarafında da yazıyor olacağım.
Şimdi önce bu 35 ilmeğimi düz olarak örüyorum. ...35 ilmeği ördüm. Şimdi kol ilmeklerine geldim. Buradaki 45 ilmeği de kol için yine düz olarak örüyorum. ...44 ilmeği ördüm. İpimi içeri alıyorum ve son ilmeği örmeden aldım. Örgüyü çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi sıra sonunda tek ilmek kalıncaya kadar ters örüyorum. Evet, sıra sonunda bir ilmek kaldı. Örmeden alıyorum. Örgüyü çevirdim. Ve ön yüzeye bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenarları bu şekilde yapıyorum. Çünkü kol bittiğinde kolu tığ ile birleştireceğim. O nedenle bu şekilde yapıyorum. Şimdi son olarak burada ön yüzde bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Arka yüzde de Selanik modelinin kurulumuna başlayacağım. Sıra sonuna geldim. İpimi içeri aldım. Son ilmeği örmeden aldım. Arka yüze geçtim. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğimi de düz örüyorum ve ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz bir ters örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Burası Selanik modelinin ilk sırası. Bir düz, bir ters, bir düz örüyorum ve ipimi içeri alıp son ilmeği örmeden alıyorum. Ön yüze geçtim ve Selanik modelinin ikinci sırasını örüyorum. İlk ilmeğim düz, ters ve sıradaki düz ilmeği ilmeğin içine değil. Zaten kapüşonu da bu şekilde örmüştük. İlmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Bir tane ters,
Düz ilmeği ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Ters. Ve son ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. Şimdi arka yüzde tersler bittikten sonra bir tane Selanik sırası örmüş oldum. Tıpkı kapüşonda da olduğu gibi bu Selanik'ten bir sıra gidip bir sıra arkada bir sıra da önde ördüğümde bir Selanik sırası oluyor. Bunun gibi toplam 7 Selanik sırası öreceğim. Evet, ilk ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğim burada kenar olduğu için bu ikinci ilmeği düz olarak öreceğim. Normal yani ilmeğin içine girerek ördüm. Bir ters, düz ilmeği bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Evet, bu şekilde sadece kol ilmeklerini öreceğim. Bu 7 tane Selanik'i oluşturduktan sonra eksiltmelere de başlayacağız. Onları da göstereceğim. Şimdi ben bundan sonra misinalı çıkarılabilen misina olduğu için şişim. Bu misinadan çıkartıp bu şişimle devam edeceğim. Sizin de başka çıkarılabilir misinanız varsa çıkarabilirsiniz. Eğer öyle değilse bunun üzerinde birlikte örerek devam etmek biraz zorlayacak birkaç sıra sonra. O nedenle eğer başka bir 3,5 numara şişiniz varsa onunla devam edersiniz. Eğer yoksa da buradaki kol ilmeklerinin dışındaki ilmekleri ip geçirerek sadece kol ilmeklerini örmeye devam edebilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz o şekilde yaparsınız. Şimdi ben bu 7 sıra Selanik'i tamamlayıp eksiltmeler için tekrar evet, kol ilmeklerini örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Selanik sırası ördüm. Şimdi burada bir sıra ters öreceğim. İlk ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Sıra sonunda tek ilmek kalıncaya kadar. Ön yüzde eksiltme yapacağım. Evet, sıra sonunda bir ilmek kaldı. Örmeden alıyorum. Ön yüze geçtim. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeğimi
birlikte örerek bir tane eksiltiyorum bu taraftan. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte örerek bir tane de bu taraftan eksiltme yapıyorum. Ve son ilmeğimi örmeden aldım. Kol için şişimde 45 ilmek vardı. Bir bu taraftan bir bu taraftan eksiltme yaptım ve şu anda şişimde 43 ilmek var. Şimdi bu 43 ilmeği arka yüzde ters, ön yüzde düz örerek 2 sıra tamamlayacağım. Evet, 4 sıraya tamamladım burada. 1, 2, 3, 4 sıra örmüş oldum. Şimdi arka yüzde tekrar Selanik modelini kuracağım ama kurarken buradaki bu Selaniklerin kaymaması gerekiyor. Burada bir Selanik düz olacak. Arka yüzde ters olacak. Ve bu da arka yüzde ters olacak. Yani ilk ilmeğim düz. İkinci ilmeğim ters. Düz. Ters. Düz. Evet, buradan da baktığımızda düzün üzerine düz geldi. Burası ters. Ve tersi ördüm ve düz. Nasıl başladım? Bir düz ördüm. Bu ilmeğimi hep zaten düz örüyorum. Ters de başlamış oldum. Düz ilmeğimi normal ördüm. 2 ilmeğimi sonra bir ters bir düz, bir ters bir düz başladım. Ve bu şekilde bu Selanik kaymamış oldu. Şimdi burası Selanik'in ilk sırası. Yine buradaki gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Selanik sırasını tamamlayacağım. Ve yine eksiltme kısmını da göstereceğim. Şimdi bu 7 tane Selanik sırasını tamamlayıp geliyorum. İkinci Selanik kısmını da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Sonra arka yüzde bir sıra bütün ilmeklerimi düz örerek ön yüze geçiyorum. Burada yine eksiltmelerim olacak. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte örerek bir tane burada eksiltme yaptım. Sıra sonunda 3 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum.
Sıra sonunda 3 ilmek kaldı. 2 ilmeği birlikte örerek burada da bir tane eksiltme yaptım ve son ilmeğimi örmeden aldım. Şişimde 43 ilmek vardı. Şu anda başta ve sonda birer tane eksilttim ve şişimde 41 ilmek var. Şimdi bu 41 ilmeği arka yüzde ters, ön yüzde düz örerek burayı 4 sıraya tamamlayacağım. Tıpkı burada olduğu gibi. Evet, ikinci Selanik kısmını da bitirdim. 4 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek tamamladım. 1, 2, 3, 4. Yine arka yüzde Selanik kurulumunu yapacağım. Yaparken bu düzlerin kaymaması gerekiyor. Şimdi şu arka yüzde ters olacak ve düz olacak. İlk ilmeğim her zamanki gibi düz ve düzle başlıyorum. Bir ters, bir düz. Buradan da bakalım. Evet, düzün üzerine düz geldi. Burada düzün üzerine tam düz gelmesi gerekiyor Selanik'in düzgün olması için. Ben yeni başlayan arkadaşlar için bu Selanik kurulumunun her sırasında göstereceğim. Şimdi bu üçüncü. Bunu tamamlayacağım. Şöyle. Bir Selanik tamamladım. Burada düz örgüyü örerken ön yüzde bir tane eksiltme yaptım. 45 ilmek başlamıştım. Burada birer tane eksiltme yaptım. 43 oldu. Selanik modelini uyguladım. Tekrar burada ön yüzdeyken düz örgüyü örerken ikişer tane eksilttim ve şu anda şişimde 41 ilmek var. Şimdi buradaki Selanik 7 sıraya tamamladıktan sonra tekrar burada düz örgüyü örerken birer tane eksiltme yapacağım. Yine o kısmı da gösteririm ve son Selanik kurulumunu da göstereceğim. Şimdi 7 sıra burada Selanik'i tamamlayalım. Arka yüzde bir sıra ters örelim ve ön yüzde eksiltmeleri tekrar göstereceğim. Evet, 1, 2, 3 Selanik sırasını tamamladım ve burada düz örgüyü örerken de birer tane eksiltme yaptım. Şu anda şişimde 39 ilmek var. Şimdi arka yüzde 4. Selanik sırasının da kurulumunu yapacağım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğim ters, düz, ters, düz. Evet, düz yine düzün üstüne gelmiş oldu. Buradaki kurulumu da yapmış oldum. Yeni başlayan arkadaşlar çünkü bazen zorlanabiliyorlar. O nedenle bu kurulumu da göstermek istedim. Düzün üzerine düz denk geldi. İlk ilmeğim düz, ters, düz, ters, düz şeklinde devam edecek ve 4. Selanik sırasında tamamladıktan sonra artık yavaş yavaş kolu bitireceğiz. Evet, kolu artık bitiriyorum. 1, 2, 3, 4 sıra Selanik ördüm. Selaniklerden sonra eksiltmeler yaptım. 45 ilmekle kola başlamıştım. Şuradaki ilk düzü örerken birer tane eksilttim. 43 ilmek kaldı. Burada birer tane yine düzde sağda ve solda birer tane eksiltme yaptım. 41 ilmek kalmıştı. Burada da yine eksiltme yaptım. 39 ilmek kaldı. Burada da şimdi yine Selanikler bittikten sonra arka yüzde ters ördüm. Ön yüzde düz örerken birer tane eksiltme yaptım. Ve şu anda şişimde 37 ilmek var. Şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum ve sıra sonundaki ilmeğimi örmeden alacağım. Sıra sonunda ipimi içeri alıyorum ve son ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüze geçtim. Burada bir sıra haroşa oluşmuş oldu.
Şimdi ön yüzde de yine aynı şekilde bütün ilmeklerimi düz öreceğim sıra sonuna kadar. Sıra sonundaki ilmeği yine örmeden alacağım. Sıra sonuna geldim. Bir ilmeğim kaldı. İpimi içeri alıyorum ve son ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde ön yüzde de arka yüzde de düz örerek burada 4 haroşa sırası oluncaya kadar örüyorum. Evet, ön yüzde 1, 2, 3, 4 haroşa sırası ördüm. Şimdi artık örerek kesme tekniğiyle bitiriyorum. Önce ilk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ve önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlattım. Evet, son ilmeklerim kaldı. Son ilmeği de ördüm. Şimdi tığ ile birleştireceğim. Şöyle ön yüzleri birbirine gelecek şekilde bir kapattım. Arka yüzden birleştireceğim. Önce şöyle yapıyorum. Şöyle bir sıkıladım. Şimdi karşılıklı olarak buradaki ilk şöyle, karşı taraftan da yine geliyorum ve kaydırma tekniğiyle arasından geçirdim. Sırayla hem üstten hem alttan giriyorum. Bu kenardaki ilmeklerin şöyle ikisi de tığımın üzerinde. Karşı tarafta da yine aynı şekilde ikisi de tığımın üzerinde kalacak şekilde ve kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir buradan, bir alttan alıyorum. İkisini birlikte, pardon, kaydırdım. Evet, şöyle buradan ve buradan giriyorum ve kaydırıyorum. Bu şekilde kol altına doğru ilerliyorum. Evet, tığ ile kolu birleştirdim. Şimdi bu ilmeği de şişime takıyorum. Arka beden ilmeklerini örerek diğer kola doğru ilerliyorum.
Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. İşaretleyici takmıştım zaten daha önce. Bu iki işaretleyici arasındaki ilmekler kol ilmekleri, 45 ilmek. Bu 45 ilmeği tıpkı diğer kol gibi öreceğim ve yine diğer kol gibi tığ ile birleştirerek bu kolu da bitirmiş olacağım. Evet, ikinci kolu da birleştirdim. Şimdi buradan tığımdaki ilmeği şişime takıyorum. Şimdi arka sırada örerken eğer kol altında bir boşluk olduğunu fark edersek o zaman orada artış yapacağım. Yoksa artış yapmayacağım. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzde, arka yüzde de örerek kol altına kadar geliyorum. Evet, örgünün arka yüzündeyim. Kol altına doğru ilerliyorum. Kol altına geldim. Burada açıklık olmaması için şuradan şöyle yapalım. Şuradaki ilmeği ters olarak örüyorum. Şişimdeki bu tek ilmeği örüyorum. Buradan da yine şuradaki ilmeği ters olarak örüyorum. Ve arka beden ilmeklerini örüyorum. Bu şekilde kol altında 3 tane artış yapmış oldum. Nasıl oldu? Bir tane bu taraftan, bir tane bu taraftan şimdi artış yaptım. Ve kolu birleştirdiğim ilmeği de takmıştım buraya. Toplam 3 ilmek artış yapmış oldum. Şimdi arka bedeni örerek diğer kol altına doğru ilerliyorum. Diğer kol altını da yine birlikte birleştirelim. Evet, diğer kol altına geliyorum. Buradan da yine buradaki ilmeği alıyorum. Ters olarak ördüm. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Buradan da böyle bir tane ilmek alıyorum. Onu da ters olarak ördüm. Ve arka sırayı da bu şekilde tamamlamış oldum. Kol altı da birleşmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi arka yüzü ters olarak tamamlıyorum. Yine düğme bu kısımlar önde de arkada da düz olarak devam edecek. Ön yüzde de bir sıra örüp arka yüzde Selanik modelinin kurulumunu yapacağım. Evet, kol altı birleştirmesini yaptıktan sonra ön yüzde bir sıra örerek arka yüze geçtim. Şimdi burada Selanik modelinin kurulumunu yapıyorum. Bundan sonrasında artık başka bir detay yok. Selanik modeline geçiyorum. Şimdi burada ilk 7 ilmeğimi örüyorum. Evet, 7 ilmeğimi ördüm. Selanik modelinin kurulumunu yapıyorum. İlk ters ilmekle başlıyorum. Selanik modelinin kurulumunu yaparken beden boyunca hep arka yüzde ilk tersle başlayacağız. Bir ters, bir düz, bu sırayı tamamlıyorum. Ve bundan sonraki sıraları da yine Selanik olarak örüyorum. Şimdi burada artık videoyu uzatmanın bir anlamı yok. Çünkü hep aynı şeyler tekrarlayacak. Tıpkı kapüşonu yaptığımız gibi ya da kolu ördüğümüz gibi aynı şeyleri yapacağız. Yani arka yüzde. Şimdi Selanik modelinin kurulumunu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra Selanik öreceğim. 1, 2, 3, 4 sırada ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğim. Ve yine 1, 2, 3, 4 Selanik boyu öreceğim. Kapüşonda da öyle yapmıştım. Kolda da aynı şekilde yaptım. 1, 2, 3, 4 sıra
Selanik örmüştüm. Aynı şekilde bedeni de yapacağım. Ama bedeni bitirirken bu son Selanik'ten sonra tekrar yeni başlayan arkadaşlar için şuradaki kaç sıra ördüğümü ve bu lastiği de şu anda 4 sıra mı yapacağım, daha fazla yapacağım bilmiyorum. Boyuna göre ölçerek yapacağım. Şimdi tıpkı kapüşonu ördüğümüz gibi 4 tane Selanik'i örelim. Ondan sonraki kısmı birlikte yapalım. Şimdi ilk Selanik modelinin kurulumunu yapıyoruz. Buradaki 7 tane kenar banttan sonra tersle başlıyoruz. Bir ters bir düz, bir ters bir düz. Ve 7 Selanik sırası olduktan sonra 4 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters. Bu şekilde devam edelim. Bu arada da 13'tü. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 haroşa sırasında bir de ilik açmayı unutmayalım. Evet, uzun bir çalışma oldu ama çok keyifli bir çalışma. Artık bitiriyoruz. Bu arada da yumuş yumuş çok güzel oldu. Yine hem kapüşonda hem de kolda yaptığım gibi 1, 2, 3, 4 Selanik sırası ördüm. Tıpkı koldaki gibi bitireceğim. Baştan söylemiştim yaparken kaç sıra öreceğim henüz karar vermedim diye ama saydım ve tıpkı buradaki gibi 2, 4 haroşa sırası öreceğim. Şimdi bu son Selanik sırasını bitirdim. Şöyle arka taraftan da sayalım. 4 tane düzden sonra, ters ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra Selanik'te bitti. Şimdi burası arka yüz. Ve yine başta ve sonda 7 ilmeğim düz olacak. İlk ilmeğimi ters örüyorum. İki, 4, 5, 6 ve 7. Sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum bu sırada. Evet, arka yüzde bir sıra ters örerek ön yüze geçtim. Şimdi artık düz örgüyle devam edeceğim. Ön yüzde de arka yüzde de düz öreceğim. Bu kenar bantlar yine aynı şekilde devam edecek. Etek lastiğini yapıyoruz artık. Ay, öremedim bir türlü. Evet. Evet, ön yüzde de arka yüzde de düz örerek toplam 8 sıra öreceğim. Burası birinci sıra. Arkadan ördüğümde ikinci sıra olacak. O şekilde toplam 8 sıra öreceğim. Tıpkı bu koldaki gibi 2-4 sıra haroşa oluşmuş olacak. Ve 8 sıradan sonra 9. sırada da tıpkı bu kolu yaptığım gibi örerek kesme tekniğiyle kesip hırkayı bitireceğim. Evet, hırkamız bitti. Ben pompon taktım. Başta da söylemiştim. Peluş pompon kullanacağım diye. Siz isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Kapüşonumuz ve hırkamız. Düğmelerini de diktim. Ve gayet güzel, çok kullanışlı bir hırka oldu. Tam kış aylarına uygun, bebeklerin kurtarıcısı bir hırka oldu. Umarım siz de beğenir ve benimle birlikte örersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.